Şimdi abiler 3. Ahmet zamanı bir tane kale var abi. Kalede 3500 tane Osmanlı askeri abi kaleyi savunuyor. 3. Ahmet zamanı Yunus Voyvoda saldırıyor bu kaleye. 3 gün boyunca top yağmuruna tutuyor kaleyi. Daha sonra 3500 askerle beraber kaleyi Osmanlı askerinden alıyor Voyvoda. Kaleyi aldıktan sonra düşük rütbeli askerleri kazığa oturtuyor. Ki Kazıklı Voyvoda ismini duymuşsunuzdur oradan. Üst rütbelileri de şişe takıp çevirip askerleriyle beraber yiyorlar. İnsan eti yiyorlar Turgay abi. Bunun bir üst son nokta vahşetini bahsedebilir misiniz? Bunun bir tık üstünü konuşabilir misiniz? Ne kadar ciddi bir zulüm. Bir de bunun zıt örneği var. Kanuni Sultan Süleyman zamanında abi. Kanuni Sultan Süleyman sefere gidiyor. Padişah otağı var. Otağını bir yere kuracaklar. Tam otak kurulacakken bir bakıyorlar Sinan. Otakları kuracakları yerde bir karınca yuvası var. Karınca yuvası olunca dönemin kadısı Suud Efendi'ye küçük bir pusula gönderiyor. Orada o öyle işleri sürekli dönemin kadısından haberli yapıyorlar Ömer. Bir pusula gönderiyor ve pusulada şöyle yazıyor Ali abi. Otağımın çadırını karıncalar basınca bir mahsuru var mıdır karıncayı kırınca? Ebu Suud'dan cevap geliyor. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca diye. Böyle bir pusula gelince karıncalar incinmesin diye bir padişah otağını dünyanın 3'üne hükümran olan bir sultan, Kanuni Sultan Süleyman, bırak o dizilerdeki martavalları, esası budur. Kanuni Sultan Süleyman bir karınca incitmemek için otağın yerini değiştirtiyor. Bir köşede insanları şişe takıp yiyebilecek bir mide mevcutken Mert, öteki köşede karıncayı incitmeyen bir insan mevcut. Peki bu aradaki uçurum nasıl böyle oluyor Turgay abi? Bizde ene diye gizli bir anahtar var abi. Bugünkü dersimiz bu. Enaniyet de deniyor Gökhan. Ene diye de biliniyor. Gökhan ne demek ene? Ben demek. Bizde benlik mevcut. Bunun kötü kullanımı insan eti kadar yedirtebilecek bir vahşete sürüklerken Fatih, iyi kullanımı bir Kanuni Sultan Süleyman örneğine insanı sürükleyebiliyor. Bu enenin anahtarı mevcut. Bakın mesele daha da ince aslında. Resulullah zamanında Peygamber Aleyhisselam'a en çok çile çektiren insan kimdi Aydın? Ebu Cehil'di değil mi? Ebu Cehil Efendimizle çok uğraşmış ve şu an belki cehennemin en dibindeki adamlardan biri. Doğru mu Turgay abi? Resulullah'ın sürekli tebliğiyle uğraşmış mı Ali abi? Uğraşmış. Peki Ali abi soruyorum. Ebu Cehil'in sıfatı nedir? Ebu Cehil kafir midir? Yani direkt Allah'ı inkar eden. Yoksa Ebu Cehil münafık mıdır? Müslüman gibi gözüküp Müslüman olmayan. Yoksa Ebu Cehil müşrik midir? Allah'a ortak koşan. Hangisidir Gökhan? Hangisidir? Müşriktir. Yani işin garip kısmına bak. Ebu Cehil bir Allah var diyor. Otomatikman inkar etmiyor Aydın. Diyor ki bir Allah vardır ama bana sağlığı bu put verir diyor. Bir Allah vardır ama bebek istersen bu puta giderim diyor. Bir Allah vardır, rızık istersen bir de rızık tanrısı var ona giderim diyor. Evet bir Allah vardır ama huzur istersem huzur tanrısı var ona giderim diyor. Günümüzde bir Allah var diyen insanlar Rezzak olarak patronunu belliyorsa Ebu Cehil'den fark ne? Hani Şafi Allah'tı? Neden o doktoru Allah'tan daha çok övüyorsun? Neden bu doktor olmasaydı asla şifa bulamazdım diyorsun? Hani Rezzak olan Allah'tı? Hani Vedud olan, sevme ve sevilmeyi yaratan Allah'tı? Neden bu kız olmazsa asla yapamam diyorsun? Bakın çok ince bir mesele var abi. Bugün konu çok fena. Yani ben bu işleri ilk öğrendiğim gün dedim ki bu Ebu Cehil denen adam kafirdir herhalde. Allah'ı inkar ediyordu. İnkar etmiyormuş abi. Diyorum ki bir Allah var ama Allah'ın icraatı sübhanesini, esmasını, sıfatlarını putlara veriyor. Düşünebiliyor musun olayı? Bak abi Resulullah kaç yaşında peygamber oluyor Gökhan? 40 yaşında nübüvvet iniyor. Doğru mudur? 40 yaşında peygamberliği iniyor. Peki bir soru daha soracağım. Namaz ne zaman farz oluyor bize Yunus? Miraç'ta. Kaç yıl sonra? 11 yıl sonra takriben. Bir şey soracağım. 40 yaşında nübüvvet geldi mi Turgay abi? Namaz ne zaman farz oldu? 11 yıl. 11 yıl boyunca ne yapmışlar abi? Bize nasıl öğretildi? Bildiğin an Allah'ını, Rabbini bildiğin an duayla başlanmalı, namazla başlanmalı, ibadetle başlanmalı. Ben diyorum ki namaz bile 11 yıl sonra başlamış. Neyle başlamışlar? 11 yıl ne yapmışlar? Marifetullah denen nasıl bir Allah'a iman ediyorum? İnandığım Allah'ın özellikleri, vasıfları nelerdir? Allah'ın icraatı sübhanesi nedir?
Bilmezsem ben de Ebu Cehil gibi Allah'ın sıfat ve esmalarını tutup putlara verebilir miyim? Resulullah bunun endişesiyle 11 yıl boyunca iman hakikatleri dersleri vermiş ve demiş ki sizin inandığınız, medet beklediğiniz putlar bunları vermeye muktedir değildir. Bütün bunların üzerinde sadece bir Rab vardır ve la ilahe illallah demiş. Bir Allah var diyoruz değil mi biz de? Sağlık probleme geçince neden doktor veriyor sağlığı? Orayı anlayamadım. Bir Allah var diyoruz değil mi abi? Bu rızık mevzu olunca neden patron Allah'ın önüne geçiyor? Nasıl oluyor o iş? İşte bugün ana konu burası abi. Bizler nasıl bir Allah'a iman etmemiz noktasını problem yaşadığımızdan mesele baştan kopuyor. Yani bu ene denen olay marifetullah ilmiyle yani nasıl bir Allah'a iman ediyorum ilmiyle birleşirse Burak abi cennetin kapılarını açacakken marifetullah ilminden uzaklaşırsa cehennemin dibine kadar adamı götürebiliyor Turgay abi. Şimdi enenin kötü kullanımını bugüne kadar hep konuştuk. Ben bugün iyi kullanımını anlatacağım aslında. Mesela ne derler halk arasında? Ya enaniyet yapma derler, nefsine yenilme derler. Doğru mu abi? Enaniyet mesela nasıl başlıyor abi? Önce egoistlikle başlıyor Ali abi birinci kademe. Ne oluyor? Bütün meselelerde kendi menfaatini düşünür. Bir aslan payı varsa aslan payı benim olsun ister. Bu ne oluyor abi? Egoist oluyor. Egoisti beslemeye devam ettikçe bir üst basamağa çıkıyor. Egosantrizm. Duydun mu hiç daha önce Ersin Kral? Psikolojik bir bozukluk bu. Yani bütün meselelerde mutlaka adının karışmasını ister. Kendiyle ilişkili olmayan hiçbir meselelere tahammül edemez abi. Enenin yani benliğin kötü kullanımının ikinci basamağı. Etrafınızda görmüşsünüzdür. Mesela egosantrist insanın örneği nedir? Sen dersin ki ya geçen Adana'da baraja gitmiştim. Mutlaka atlaması lazım. Ya ben de gitmiştim. Dersin ki geçen su içmiştim. Ay halamın kızı da içiyor o sudan. Ya dersin ki geçen paraşütle atladım. Ay benim elti de atladı. Yani mutlaka katacak. Kendisinin çeşnisi olmayan hiçbir meseleye tahammül edemiyor Burak abi. Egosantrist beslenmeye devam ettikten sonra ciddi tehlikeli bir üst kademeye çıkıyor. Ne oluyor abi? Narsist oluyor. Yani ne demek? Kişinin kendisine tapması demek Yunus. Narsizm, kendine tapma dediğiniz ciddi bir problem. Narsist insanlar her daim ilgi ve odakta olmak isterler. Eğer insanların odağından düşerlerse kendilerini jiletlemekten çekinmezler ilgiye tekrar gelmek için. İnsanların odağından düşerlerse hap atıp intihar etmekten çekinmezler tekrar ilgi odağı olmak için. Gündemden düşerlerse aklınıza gelebilecek bütün kendilerine zarar verebilecek hadiseleri yaparlar. Amaç ne? Bütün dünya onların merkezinde dönmesi lazımdır. Yani ene denen bir anahtar var ya abi kainatın kapılarını açan bu enenin kötü kullanımda egoist, egosantrist, narsizm gibi akıl almaz basamakları var Turgay abi. Şimdi bunlar yine biraz gözle görülebilir hadiseler. Hani bir insana bakarsın Gökhan biraz bu meselelere vakıfsan çözersin. Ya bu arkadaşın ego noktasında biraz problemi var diyebilirsin ama gizli ene diye bir olay var Turgay abi. Yani bu enaniyetin kendisini gizlemiş, saklamış hali var Burak abi. Orada çok tehlikeli. Gizli enaniyet bu meselenin sıkıntılı noktası. Gizli enaniyetteki insanın dış kalıbına baktığında Turgay abi muazzam bir Müslüman görürsün. Hatta mükemmel sünnetler olan sarı, cübbesi, sakalı bunlar dahi eksik olmaz. Yani dışına baktığında bir problem göremezsin Gökhan. Ama içine öyle kurt yiyordur ki yani hiçim diyerek kendisini en yüksek makama çıkarmaya çalışıyor. Anladın mı olayı? Buna gizli enaniyet deniyor. Bu yüzden insanlar helal dairede kalınma zorluğu ve şartı ile fıtri olmak zorundalardır. Kendi iç sesleri olmayan işleri yansıtmak birer gizli enaniyettir. Konuyu baştan alıyorum. Bizim kainata gelişimizin birinci amacı dua, ibadet, namaz bunlar değil. Marifetullah denen Allah'ı tanıma ilmi. Gökhan burada problem var mı? Peki biz marifetullah denen Allah'ı tanımayı Yunus nasıl yapacağız? Bütün kainatta Allah'ın esması mevcut abi. Cenab-ı Allah'ın esmalarını okuyarak ben nasıl bir Allah'a iman ediyorum bunu tanıyacağız. Mesela Yunus ben sana böyle içimden gelse bir tane gül uzatıp versem. İçimden geldi ama. Sen de dedin ki Mehmet abi verdiğin bu gülde 33 tane diken var, boyu 37 santim, 73 tane çelenk var, rengi kırmızı, altı da yeşil desen. Ne yaparım? Bir daha sana gül verirsem adam değilim. Niye? Ben gülü onun için mi uzattım ona Gökhan? Ne demek gülü uzatmak? Seni seviyorum demek. Peki şimdi bütün kainattaki güllere bak. Demek ki Rabbin seni daha çok seviyor. Anladın mı esma okumak ne demek? Kainata gelişimizin birinci amacı ne diyorsunuz? Marifetullah. Peki bunu nasıl yapacağız?
Esma-i İlahi'yi okuyarak Esma-i İlahi'yi okumaya yarayan araca da ene deniyor abiler. Şu dakikaya kadar enaniyetin kötü huylusunu anlattım. Bundan sonra hiçbir yerde duyamayacağınız enaniyetin olumlu kullanım alanına geçiyoruz. Lütfen çok dikkatli dersi dinlemenizi önemli rica ediyorum. Ene ne demekti kardeşim? Efendim? Ben demek değil mi? Menfi kullanımları zihninde oturdu. Problem yok. Olumlu kullanmakta Allah'ı tanıtıyormuş. Bakalım o nasıl olacak? Künûz-u mahviye olan, yani gizli hazine olan künûz-u mahviye, Esma-i İlahiye'nin anahtarı olduğu gibi. Demek ki ene neymiş abi? Bir anahtar değil mi? Anahtarsa Turgay abi kapının arkasında bizim görmediğimiz bir şeyler vardır. Ve o görmediğimiz şeyleri çözdürür. Eskiden Ali abi sinemada böyle negatifler vardı. Negatiflere ışık vururlardı, duvarda yansırdı. Bildiniz mi onu? İşte o ışığı vurdurup bu kainattaki bütün olayların arkasında Allah'ın esmasını okumamıza yarayan şeye ene deniyor abi. Ene künûz-u mahvi olan Esma-i İlahiye'nin anahtarı olduğu gibi kainatın tılsım-ı muğlağının, yani kainatta çözülemeyen gizemlerin dahi anahtarı olarak bir muammayı mülşkül kuşadır, bir tılsımı hayret fezadır. Yani ene böyle bizim bildiğimiz gibi ya enaniyet yap, öyle değil. Ene dediğin olay hayret verici bir olaydır diyor. Bak birazdan gireceğiz. O ene mahiyetinin bilinmesiyle, yani ben bu eneyi nasıl kullanırım? Sabahtan beri Allah'ı tanımak için kullanılır diyorsun. İşte o kullanım şeklinin bilinmesiyle o garip muamma ve acip tılsım olan ene açılır ve kainat tılsımını ve alemin vücubun kunuzunu dahi açar. Şimdi derinlere giriyoruz. Çok dikkat edin. Saniye hakim. Ne demek Gökhan? Her şeyi sanatlı yaratan Allah. İnsanın eline emanet olarak rububiyetinin sıfat ve şuunatının hakikatlerini gösterecek, tanıttıracak işaret ve numuneleri cami bir ene vermiş. Ta ki o ene bir vahidi kıyas olsun. Şimdi konuya giriyoruz. Vahidi kıyası ne demek abi? Vahidi kıyas, kıyaslama birimi demek. Şimdi lütfen dikkatleri verin. Normalde şuna 1 metre diyelim 30 santime. Normalde 1 metrenin Gökhan hakikati var mıdır? Yani böyle öyle bir metre ki kainatta doğduğunda o 1 metre öyle yaratılmış. Var mıdır? Yoktur. Ne olmuş abi? Niye bu 1 metre? İnsanlar işlerini rahat yapsın, bir kıyaslama birimi olsun diye bunu bir isim veriyorlar ve diyorlar ki ya biz buna 1 metre diyelim, işlerimiz kolay görünsün. Doğru mu Turgay abi? Peki abi normalde 1 kilo diye bir şey var mı? Var mı? Peki neden buna 1 kilo diyoruz? Buna 1 kilo demezsek ortak bir dil oluşturamayız. Ve ben 75, Turgay abi 100 kilo mu 90 kilo mu, burada niye etli gözüküyorsun? Ne olduğu birbirine çok karışır. Yani cümlem çok önemli, dikkat edin. Kıyaslamadan tanıyamazsın. Bunu kıyaslayacağım ki Mehmet'in üstündeki kumaş kaç metre ölçebileyim, doğru mu? Bununla kıyaslayacağım ki Mehmet kaç kilo tanıyabileyim, doğru mu? Enaniyetle kıyaslayacağım ki Allah'ı tanıyabileyim. Nasıl? Şimdi dikkatli dinle. Ben görmek nedir bilmeseydim, Allah da ben gören bir yaratıcıyım deseydi Kemal, anlayabilir miydim? Enaniyet nasıl kullanıldı, anladın mı? Allah diyor ki ben işiten bir yaratıcıyım. Ben işitmek nedir bilmiyorum. Anlayabilir miydim abi Allah nasıl işitiyor? Anlayamazdım. Bende Kaan abi acıkma diye bir şey yok. Allah da diyor ki ben Rezzak'ım. Anlama ihtimalim var mı Turgay abi? İmkanı yok. Ben hastalanmıyorum abi. Düşün, hiç hastalanmıyorum. Allah da diyor ki senin yaratıcın Şafi'dir diyor. Hiç anlama ihtimalin var mı Resul? Demek ki ene denen benlik duygusu Allah'ın özelliklerini tanımamda başrol oynuyor. Çok önemli burası. Mesela şurayı benim evim düşünün. Nasıl bu evi, bu haneyi ben Mehmet idare edip yürütüyorum. İşte Allah da kainatı o şekilde idare edip yürütüyor. Ben bütün bunları ene denen gizli anahtar vesilesiyle tanıyabiliyorum. Bak şimdi. Turgay abi seni biraz yorayım mı? Bir ayağa kalksana sana zahmet. Şimdi Turgay abicim, ayağa sen mi kalktın? Ya.
Kalkma. Nereden öğrendin? Şimdi bak abi. Bir insanın kendisinin kalkabilmesi için kainattaki karbon döngüsünün %1 oranını koruması şart. Doğru mu? Çünkü kalkma eylemi olacak ama kainat yerle eksan olur. Azot döngüsünün aynı oranda, oksijen döngüsünün, dünyanın kendi ekseninde 1670 kilometre, güneş ekseninde 108.400 milyar samanyolu galaksisi, hangi kas grubunu kullanmayı bilmen, hangi kemik yapısını kullanmaya, hangi sinir iletimini, o hücreleri besleme. Bir insan şu eli ben kaldırdım demesi için bütün bu saydığım sistemlere de hakim olmak zorunda. Madem bu sistemlere hakim değilsin, sen kalkmayı istedin, Allah da o eylemi yarattı. Allah'ın bu eylemi yaratabileceğini nasıl anladım? Ne vasıtası ile anladım. Bak çok önemli bir örnek daha geliyor. Lütfen dikkati verin. Mesele çok vahim. Şimdi şu elimde bir ayna olsa. Gökhan dikkatin burada değil mi? Bu da güneş. Ben aynaya desem ki yahu ayna sende biraz ışık var gibi. Doğru olur değil mi? Peki aynanın kendi yapısında mı ışık vardır? Yoksa güneş kaynaklı mıdır? Güneş doğru mu? Güneşi kessem ayna ne olur? Mahvolur. Peki bu aynaya güneş değe biraz ısı da verdi mi aynaya? Verdi. Peki aynanın kendi özelliğinin ısısı mıdır? Yoksa güneş olduğu için mi aynayı ısıtıyordur? Güneş olduğundan bu özellikleri alması gibi Allah'ın külli iradesini ana tarafı düşünün. Her biri bizlere cüz'i irade yayılıyor. Allah görüyor, bize de o şekilde gösteriyor. Allah duyuyor, bize de o şekilde duyduruyor. Şimdi madem kainatta her şeyin idaresi Allah'ın elinde ve bizlerin enaniyeti Allah'ı tanımak için verilmiş. Madem esas rezzak odur. Bir gün bir patron size çıkıp gelse dese ki düzgün yap şu işlerini. Senin patronun benim. Rızkını ben veriyorum. Dese ne olur? Selamün aleyküm. Sen bir gün çıkıp desen ki yahu şu sevdiğim kız var ya bu olmadan asla yaşayamam desen, halbuki bütün bunların iradesi Allah'ın elindeyken senin yaptığın ne olur? Madem her şeyin iradesi ve idaresi Cenab-ı Allah'ın elindedir, insan şöyle demeli Turgay abi. Kesik elimi bile gözlerimin önünde ispat olsun diye diken Allah'ım, affet, gönlüm yarıldığında başka cerrahlara gittiğim için. Allah rızası için El Fatiha.